Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde beyaz ve mor tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. Buyurun. Modelimiz bu şekilde. Kilim desenli tarzında çok güzel, çok şık bir model yaptım. Yeni başlayacak olan hanımlar için de 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımlar için de iyi, güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Hem çok kolay hem de çok güzel, gösterişli bir patik oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın hanımlar, şöyle arka yüzündeyiz örgümüzün. Bu aşamada ikinci şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi patiğimin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Bu şekilde 12 ilmeğimi 6'şar iki şişime paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişimize ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. İlk ilmeğimi buradan aldım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı. Bakın, tığ yardımıyla ilmek çıkartıp şişime taktım. Burada 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi 3. şişime taktım. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 3. ilmeğim, şu 4. şu 5. şu da 6. ilmeğim. Böylece 4 şişimde de 6'şar tane ilmeğim oldu. Hanımlar, 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine örüyorum düz olarak. Sırasıyla örüyoruz hanımlar. İlk başta böyle şişler karışık gibi görünebilir ama birkaç sıra ördükten sonra ilmek sayıları da artınca şişler yerli yerine oturuyor. Hani yeni başlayanlar genelde böyle söylüyorlar. İlk başta çok karışık geldi diye. Ama elleri alışınca gayet kolay yapabildiklerini ifade ettiler. Evet, şimdi 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra ördük hanımlar. Şimdi tekrardan artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. Bakın, şöyle artırmaları şöyle yapacağız. Sağ ve sol kenardan, orta kısımlardan artırma yapılmıyor. Bakın, ilk şişimizde kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız sol tarafta.
Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şimdi bu kenardan artırmamı yaptım. Üçüncü de hemen bakalım hanımlar, kenarımız bakın yeri belli sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şurada ilmeğim var. Bunun kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız şöyle baktığımız anda sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sondan ikinci ilmeğimin altında şuradaki ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 7'şer tane ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu: bir sıra artırma yapmadan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Yani bir sırada artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz örüyoruz. Bunun sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dördüncüye geldim. Yine buradaki 7 ilmeğimi de örüyorum. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük hanımlar. Şimdi tekrardan artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen bu sağda. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altında hemen şuradaki ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında hemen şurada ilmeğim var. Bunun kenarına girerek bunu da yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar 4 şişimizde de böylece 8'er ilmeğimiz oldu. Bakın ilmek sayıları artınca şişler de yerli yerine oturdu. Şimdi artırma yaptık. En son bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Hanımlar dileyen 15'er ilmek de yapabilir. 15 ilmek yapınca modeli nasıl kuracağınızı da sizlere yaparken anlatacağım. Model kurulumu yaparken anlatacağım. Fakat bu modelde 14 ilmek bana göre yeterli oldu. Ama sizler dediğim gibi 15'er ilmek de yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. 15 ilmek yapanlar da yine artırmadan sonra düz örmeden modele başlayabilirler. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. 15 ilmek yapanlar da yine aynı şekilde örsünler. 3 ilmek mor ile ördüm. Ardından beyazımı ekleyeceğim. Buraya bir tane beyaz örüyorum. Şöyle bir ilmek beyaz. Beyaz ipimin ucunu bu şekilde mor ipime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane buraya sıkı bir düğüm attım. Şimdi bir tane beyaz ördüm. Hanımlar 6 mor 1 beyaz olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 15'er ilmek yapanlar 5 tane mor örecekler hanımlar. Bir model fazla sığacak onlarınkine. Bakın ben şu anda 3, 4, 5, 6. 6 tane mor ördüm. Dediğim gibi her bir şişe 15'er ilmek yapanlar aralara 5'er tane mor örecekler. Fark bu.
6 mordan sonra bir beyaz. Tekrardan 6 ilmek mor örüyorum. Şu 3 oldu. 4, 5, 6. Bir tane beyaz örüyorum. Tekrardan 6 tane mor örüyorum. Şu 6. morum. Şu bir tane beyaz. Modelimizin ilk sırası bu şekilde ilerliyor. Yeniden 6 mor öreceğim. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 4. mor ilmeğim. 5, 6. Hemen yanına bir tane beyaz örüyorum. Devam ediyorum yine. 6 mor, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane beyaz. 6 tane mor. 3 oldu. 4. işime geçtim. 4, 5, 6. Bir tane beyaz. Tekrardan 6 ilmek mor. Arka ip geçişlerinden bunlar. İpleri biraz bakın şu beyaz ipleri esnek bırakalım. İpleri sıkarsak patik gergin durur. Ayağınıza girmez. Bu çok önemli bir detay. Buna önem verelim hanımlar. Bunu unutmayalım. Bakın bir beyazdan sonra son 3 ilmeğimi de mor ile ördüm. Şimdi geldik modelimizde ikinci sıramıza. Toplam 6 sıradan oluşuyor. Modelimizin son sırasını yani 6. sırasını yaparken bir sonraki modeli de başlatacağız. Şimdi ikinci sırada bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Mor ilmeklerimizi mor ipimiz ile beyaz ilmeklerimizi de beyaz ipimiz ile örüyoruz hanımlar. Yine bakın 6 mor 1 beyaz. Modelimizin 1 ve 2. sırasında yapacağımız işlem aynı. İkinci şişimdeyim. Yine burada da aynı işleme devam ediyorum. Mor ilmeklerimi mor ipim ile aralardaki birer tane beyaz ilmeklerimi de beyaz ipim ile örüyorum. Şu 5. morum, şu 6, yanında bir tane beyazım var. Tekrardan 6 tane mor. Şöyle bırakayım. 3. şişimden devam ediyorum. Bir beyazımı beyaz ile ördüm yine. Tekrardan 6 ilmek mor. Bir tane beyaz. Bu şekilde devam ediyorum hanımlar. 4. şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 6 mor. Bir beyaz. Ve son 3 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Modelimizde ikinci sıramızı da tamamladık. Geldik 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk 2 ilmeğimi 15 ilmek yapanlar da aynı şekilde başlayacaklar. 2 ilmek mor ördüm. Sonra beyaz ipimi alıyorum. Bu defa 3 tane beyaz öreceğim. 1. Ortadaki beyazımı da yine beyaz ile ördüm. Bir tane daha beyaz ördüm. Bakın 3 beyazım oldu. Şimdi benim model aralarında 4 tane mor ilmeğim olacak. Her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız model aralarında 3 tane morunuz olacak hanımlar. Bakın ben 4 ilmek mor örüyorum. Tekrardan 3 beyaz. Dediğim gibi 15'er ilmek yapanlar 3 mor 3 beyaz olacak şekilde örecekler. Aralarda 3'er tane mor olacak. 3 beyazımı ördüm. Bu aşamada yine devam ediyorum. 4 mor 3 beyaz olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 3. morum 4. Hemen yanına 3 tane beyaz öreceğim. Şu 1. beyaz ilmeğim. Bakın ip geçişlerini serbest bırakıyorum. Arkada patiğimiz esnek dursun diye. Bu çok çok önemli bir detay hanımlar. İp geçişlerinde arkadaki ipleri esnek bırakacağız. 4 morumu ördüm. Yeniden 3 beyaz. Tekrardan 4 tane mor örüyorum. 15 ilmek yapanlar 3 mor örecekler. Tekrar hatırlatayım. Şu 4. morum hemen yanına 3 tane beyaz. Modelimizin 3. sırası bu şekilde. Yeniden 3 tane beyaz. 4 tane mor. 4. şişimden devam ediyorum. Şu 3. morum. Şu da 4. Tekrardan buraya 3 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Araya 4 tane mor. Yine 3 tane beyaz örüyorum. Şu 2. beyazım. Şu da 3. Son 2 ilmeğimi de mor olarak ördüm. 3. sıramızı tamamladık.
Evet hanımlar, geldik modelde 4. sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi mor ipimle örüyorum. Bir ilmek mor ördüm. Sonra şöyle yapacağım işlem şöyle. Beyazımı alıyorum. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz. İlk modelimi yaptım. Model aralarına 2'şer tane mor öreceğim. 15'er ilmek yaparsanız hanımlar model arasında yine 1 mor olacak. 2 beyaz 1 mor, 2 beyaz 1 mor olacak şekilde örecek 15'er ilmek yapanlar. Benim 14 ilmek yaptığım model aralarında 2 tane morum var. Diğer modelimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz. Model arasında 2 tane morum var. 1. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu da ikinci morum. Diğer modelimi yapacağım. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz. Model arası için 2 tane morum var. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz. Model arası için 2 tane morum var. 3. şişimden devam ediyorum. 4. sıramızda yapacağımız işlem böyle. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz örüyorum. Model arasında 2 tane morum var. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz ördüm. Model arası için 2 tane morum var. Şu ikinci mor ilmeğim. Tekrardan devam ediyorum. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz. Model arası için 2 tane morum var. Bir diğer modelimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz. Ve sonuncu ilmeğimi mor ipim ile ördüm. 4. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 5. sıramıza. Bu sıramızda yine 4. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Beyaz ilmekleri beyaz ipimiz ile, mor ilmekleri de mor ipimiz ile öreceğiz. 4. ve 5. sırada yapacağımız işlem aynı. Bakın 2 beyazımı yine beyaz ile ördüm. Morlarımı mor ile. 1 mor, yeniden yanında 2 beyazım var. Beyaz ile örüyorum. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2. şişimden devam ediyorum. Yine burada da mor ilmeklerimi mor ipim ile, beyaz ilmeklerimi de beyaz ipim ile örüyorum. 5. sıramızda. 3. şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam ediyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Dördüncü şişimdeyim hanımlar. Evet. 5. sıramızı tamamladık. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Modelimizde 6. sıradayız. Hanımlar, bu 6. sıramızı yaparken, son sırayı yaparken bir diğer modeli bakın başlangıcını yapıyoruz. Tam ortaya. Şuraya. 6. modelin, yani ilk modelimizin sonu, 2. modelimizin bir ilk sırası oluyor bu. Evet. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Yine ilk ilmeğimi mor ile ördüm. Sonrasında bir beyaz, bir mor. Tam bu ortaya gelen, bir dakika, yarım ilmeğim varmış. Şurada ilmeğimi düzelteyim. Burada çirkin bir görüntü oluşmasın. Bakın ilk ilmeğimi mor ile ördüm. Yanına bir beyaz, bir mor. Tam bu modelin ortasına da bir beyaz örüyorum. Bu beyazlar da hanımlar 2. modelin ilk sırası oluyor. Bakın 2. modelin ilk sırası. Bu şekilde. Tekrardan bir mor, bir beyaz. Aralarda yine 2'şer tane morum var. Eğer ki sizler 15'er ilmek yaptıysanız yine aralarda bir tane mor olacak. Yani bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor olacak şekilde ilmeklerinizi öreceksiniz hanımlar. Devam ediyorum yine. 1. modelin 6. sırası, 2. modelin ilk sırası. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor, bir beyaz. 2. modelimi de yaptım. Aralarda 2'şer tane morum var. 15'er ilmek yapanların bir tane aralarda mor oluyor. Tekrardan bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 2'şer tane ilmeğim var.
Yeniden bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada 2 tane mor ilmeğim var. 3. şişimden devam ediyorum. Şu ikinci morum. Tekrardan bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada yine 2 tane morum var. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada yine 2 tane morum var. 4. şişimden devam ediyorum. Şu ikinci morum. Yine bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Tekrardan 2 tane morum var. Son modelimi yapıyorum. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Sonuncu ilmeğimi de mor ipim ile ördüm. İlk modelimizi bitirdik. Şimdi de ikinci modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Çünkü bir önceki sırada ikinci modelin ilk sırasını yapmıştık. Şimdi aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. İlk modelde olduğu gibi bakın bir tane beyazımız vardı. 2 kere aynı işlemi tekrar etmişiz. Bu aşamada yine ilk 3 ilmeğimi mor ipim ile öreceğim. Modelimizin ikinci sırası. Aradaki bir beyazımı beyaz ile örüyorum. Aralarda 6 tane morumuz var. Bu sıramız 6 mor, bir beyaz olacak şekilde devam edecek. 15 ilmek yapanlar bir beyaz 5 mor olacak şekilde örüyorlar hanımlar. İlk modelde olduğu gibi. Bakın bu şekilde. Hemen ikinci şişimden devam ediyorum. Şu 4. morum 5, 6. Tam ortadaki bir beyaz ilmeğimi yine beyaz ile örüyorum. Modelimin ikinci sırası. 6 mor, bir beyaz. 6 mor. 3. şişimdeyim. Şu 4. morum. 5, 6. Bir beyaz. 6 mor. Bir beyaz. 6 mor. Yanına bir beyaz. 6 mor. Bir beyaz. Son 3 ilmeğimi de mor ile ördüm. Modelimizde şimdi 3. sıramızı yapacağız hanımlar. Burada bir beyazımız vardı. Sağındaki ve solundaki mor ilmekleri de beyaz ile öreceğim. Öncesinde ilk 2 ilmeğimi mor ile örüyorum. Sonra beyazımı aldım. Buraya 3 tane beyaz öreceğim. Şu 1 modelimizde 3. sıramız. 2. modelimizin 3. sırası daha doğrusu. Aralarda 4'er tane morumuz var. 1, 2, 3, 4. Yeniden 3 beyaz 4 mor olacak şekilde ikinci modelimizde devam ediyor hanımlar. Bakın böyle. 3 mor, 3 beyaz 4 mor. Bu şekilde hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine 4 mor 3 beyaz olacak şekilde ilk şişimizde olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilkini mor ile örüyorum. Sonra beyazımı aldım. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz. Model aralarında 2 tane morum var. 15 ilmek yapanların model aralarında yine bir tane mor olacak. İkinci modelimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz. Yine model aralarında 2'şer tane morumuz olacak. 4. sıramız böyle. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 5. sıradayız. 5. sıramızda 4. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Mor ilmeklerimizi mor ipimiz ile, beyaz ilmeklerimizi de beyaz ipimiz ile örüyoruz. 4. ve 5. sırada yapacağımız işlem aynı. Bakın arada 2 tane morumu mor ile örüyorum. Tekrardan 2 beyaz, 1 mor, 2 beyaz. Aralarda 2'şer tane morumuz olacak yine aynı şekil. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. 5. sıramı da tamamladım geldim hanımlar. Modelimizde 6. sıramızı yapacağız. 2. modelimizde bakın 6. sıramız. 3. modelimizin ilk sırasını bu aşamada kuruyoruz. İlk 2 modelimizde olduğu gibi. Yani yapacağımız işlem şöyle yine. İlk ilmeğimi mor ile ördüm. Ardından bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor,
bir beyaz. Bakın ilk modelimi yaptım. Tam bu ortadaki modelin ortasına gelen şuradaki bir beyaz ilmeğim hanımlar. 3. modelin ilk sırası oluyor. Aralarda 2'şer tane morum var. 15 ilmek yapanların arada yine bir tane morları oluyor. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor, bir beyaz. Arada yine 2 tane morumuz oluyor. Desenimiz 6. sıramız bu. Hem 6. sıramız hem de 3. modelimizin ilk sırası böyle yapılıyor. Diğer 3 sıramızı da bu şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Artık bundan sonra model birbirinin devamı şeklinde ilerliyor. 2. modelimizi bitirdik. 3. modelimizin ilk sırasını yapmıştık. Şimdi 3. modelimizin 2. sırası yine aynen şöyle devam ediyor. Bakın. Yine 3 tane morumu örüyorum. Ortada bir tane beyazım var. Devamı 6 mor bir beyaz olacak şekilde devam ediyor. Modelin 2. sırası. Bu şekilde 6 mor bir beyaz. 15 ilmek yapanlar yine 5 mor örecekler araya. Model böyle devam ediyor. 2. sırası 3. 4. 5. 6. sıra olarak ilk 2 modelde zaten detaylı olarak gösterdim. 3. modeli de ya da 4. 5. diğer modellerimizi de ilk 2 modele bakarak devam ettirebilirsiniz. Birbirinin devamı şeklinde, tekrarı şeklinde ilerleyen bir model. 6. sıra sonuncu sıramızı yaparken bir sonraki modelin de ilk sırasını zaten başlatmış oluyoruz hanımlar. Model bundan ibaret bu şekilde. Şöyle baktığımız anda hanımlar ben bu patiğime toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane model yaptım. En son gördüğünüz gibi 5 model benim elimin ölçülerine göre bu şekilde tam denk geldi. Hanımlar bu aşamada bakın ölçü alarak yapın. Ölçüyü dilerseniz mezura ile ölçü alabilirsiniz ya da şöyle söyleyeyim, ayağınıza denerek de ölçü alabilirsiniz. Ben yine de bir mezura ile ölçerek size hemen göstereceğim. Şimdi patiğimin burnundan itibaren şöyle mezuramı tuttuğum anda ben bu patiğimin bakın şuradan itibaren ölçüsünü şöyle vereyim sizlere. Ben buraya toplamda bakın model bitimine kadar 12 santim örmüşüm ben. Bakın hanımlar. Modelin bitimine kadar burundan itibaren ben burayı 12 santim olarak ördüm. Santim olarak böyle verebilirim. Hemen enini de şuradan ölçerek vereyim sizlere. Çok böyle emin olun diye gösteriyorum. Patiğimin eni de şöyle. Bakın şöyle bir düzelteyim de önce. Evet şöyle düzgünce koyalım. Daha sağlıklı ölçü alabilmek adına. Bakın enini de gösteriyorum şimdi. Şuradan itibaren. Bakın 10 santimden 1-2 milim eksik. Şöyle 1-2 milim eksik. Zaten şöyle esneklik payı da var. Çünkü arkadaki ipleri gergin tuttuğum için esneklik payımız da oluyor. Dediğim gibi sizler de arkada ipleri şu gevşek tutun ip geçişlerinde. Bu gerçekten önemli bir detay. Yoksa patik ayağınıza girmez. Ayağınızı sıkar. Bu şekilde hanımlar ölçülerimize göre patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Sonra birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 5 tane modelimi kurdum. Hatta 6. modelin böyle 2. sırasında buraya birer ilmek yaparak ördüm. Hani daha şık durdu patiğimiz bu şekilde bitim yeri bitiş yerleri. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimin tamamını artık ana renk ipimle öreceğim. Düz olarak öreceğim hanımlar. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi ana renk ipimizi olan mor ile öreceğim. Beyaz ipimizi de artık keseceğiz birazdan. Bu şekilde hepsini örüyorum öncelikle. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bir sıra ördükten sonra hanımlar bilek ayrımını yapacağız. Hani dediğim gibi ayağınıza ölçün bir giyin hanımlar. Hani bilek bölümünü böyle uzun mu yapmak istiyorsanız yoksa daha mı kısa. Hani ona göre o şekilde ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. En son beyaz ilmeğimi de ördükten sonra ilmeğimi buraya sabitleyip beyaz ipimi kesiyorum artık. Çünkü patiğimin devamında bu beyaz ipimi kullanmayacağım. Dileyen arkaya da böyle model kurulumu yapabilir fakat ben yapmak istemedim. Böyle sade yaptım. Evet şimdi kalan ilmeklerimi de öreceğim.
Evet hanımlar, bir sıra düz ördük. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Bilek ayrımını bu aşamada yapacağız. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. 15 ilmek yapanlar da yine aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar örsünler. İlk şişimde son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada şöyle son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi bilek ayrımında şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında böyle ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Burada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin bu yan bölümlerine geçtik hanımlar şimdi. Ben bu kenarlara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bu kenarda hanımlar bakın ikinci şişime geçtim. İlk 7 ilmeğim haroşa, bunları düz olarak öreceğim. Şu üçüncü, dördüncü, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. İkinci şişimdeyim. Yine burada da düz öreceğim. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümünü yapıyoruz. Bu bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Yani bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağız ve ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilekteki kenarda 7'şer ilmek haroşalarımız var. Haroşalarımızı hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde edeceğim. Buradaki ilmeklerimi de ördüm. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Benim bu defa mor ipim biraz kalın çıktı. Onu da söyleyeyim yani. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bilek bölümüne geldik. Bilek ayrımı yaptığımız yere haroşa olduğu için bunları da yine düz örüyorum. Şimdi bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte burada 7 ilmek haroşam var. Toplam 7 ilmek düz öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7. Şimdi arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece haroşamı düz ördüm. 7 haroşamı. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine ters öreceğim. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü yapacağız. Bilekteki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Patiğimizin arka bölümünde yapılacak başka bir model, detay, ayrıntı yok. Şimdi son şişime geldim. Burada da ilmekleri ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Düz olarak örüyorum haroşalarımı. Bilek ayrımına geldik. Geri döneceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Gördüğünüz gibi bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Yine ilk 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim. Diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Geri dönüşte de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde patiğin arkası tamamlanacak. Şöyle baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu. Hanımlar ben bu patiğimde bu bölüme toplamda arkaya 15 diş 15 sıra, yani şu haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre bakın görüldüğü üzere tam denk geldi model. Ayağı tam oldu. Bu aşamada hanımlar sizler patiğinizi örerken bir ayağınıza deneyin. Bir ölçün, giyin. Ne kadar oldu, ne kadar yaptınız bir ölçün. Bu arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar, şuraya gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Yok küçük oldu ama büyük oldu gibi bir sorun yaşamazsınız. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim.
Bu aşamada bilek ayrımından sonraki bakın şu bölüm genişlediği için ilmekler şöyle hepsi dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada bu sol taraftaki şişime şöyle ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Hanımlar siz her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız bu sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. Ve kalan ilmekleri de bu sağ şişe takacağız. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayalım. Öncelikle bu topuk bölümündeki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Şu 6, şu da 7. haroşa ilmeği. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi örüyorum. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Eğer ki siz buraya 26 ilmek ayırdıysanız burada da 25 ilmek öreceksiniz. 26.'yı örerken kesim yapacaksınız. Topuğumuz için orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Bu defa arka yüzdeyiz. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim hanımlar. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Sizler her bir şişeyi 15'er ilmek yaptıysanız ve sol tarafa da 26 ilmek ayırdıysanız şayet sizler de 25 ilmek öreceksiniz. 26. da kesim yapacaksınız. Bu böyle devam edecek. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24.'ye geldim. Öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 6-7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Kesim yaptık çünkü. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesim yapacağız hanımlar. Biz bu işleme şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim, gelelim. Ardından gizli kesimimizi birlikte yapalım. Evet sevgili hanımlar, patiğimin topuğunu kestim geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Eğer ki siz sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız kesimlerden sonra sağ şişinizde de 26 ilmek kalacak. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit oluyor. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Bu şekilde hanımlar ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte kestim. İlk kesimim böyleydi. Diğerlerini de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Hem sağ patiğimizin hem de sol patiğimizin, yani her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Hani bazen yorumlar geliyor. Topuk kesim yönleri her iki patiğinde aynı mı diye. Evet aynı. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile olmuyor. Ha sağ o taraf olmuş, ha sol taraf
fark etmiyor diye düşünüyorum. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmeklerimiz de kesimlerden sonra aynı anda bitecek. Hanımlar, ben bu patik yöntemini beğendiğim için ben patiklerimde genelde hep bunu kullanıyorum. Sizler beğendiğiniz, sevdiğiniz farklı topuk kesimleri varsa, öyle değişik yöntemler varsa onları da kullanabilirsiniz. Yani topuk bölümünü dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yine sırasıyla benden taraftaki şişteki benden taraftan bir ilmek, diğer şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Bunları da yine önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Bakın şişlerim boşa çıktı. Tığımda 3 ilmeğim var. Artık son kesimde üçünü birden topluyorum ve buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Patiğimin bu iç bölümünde model yaptım. Beyaz ipimi de hanımlar, ucunu böyle gizledim arkaya, video aralarında. Böyle ip gizlemeyi unutmayalım. Böyle dışına çıkmasın ipimiz. Çirkin bir görüntü oluşmasın. Evet. Şimdi baktığımızda da hanımlar, topuğumuz gördüğünüz gibi gizli kesim, çok şık, çok sade, zarif duruyor. Görüntü itibariyle şeklimiz, patiğimiz böyle. Bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Öyle bakalım birlikte modelimize. Yeni başlayacak olan hanımların da yapabileceği iki renkli, hem kolay hem şık bir model oldu. Çeyiz için de çok uygun. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir hanımlar. Evet. Şöyle güzelce ayağıma da giydirdim. Bakın. Patiğimiz bu şekilde. Topu kısmında yine şöyle göstereyim. Patiğimizin tabanı, diğer kenarı bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.